2019 yılında teknoloji dünyasının en dikkat çekici isimlerinden biri Elon Musk, Met Gala'ya sıradan bir davetli gibi oğlu X'in annesiyle katıldı. Üzerinde beyaz sade bir ceket vardı. Ama sizler de biliyorsunuz ki şeytan ayrıntıda gizlidir. O beyaz cekete dikkatli bakan gözler bir detayı kaçırmadı. Aslında o da zaten görünsün istiyordu. Ceketin arkasında Latince bir cümle vardı. Novus Ordo Seclorum, yani Türkçe meali yeni dünya düzeni yazıyordu. Siz de biliyorsunuz ki böyle önemli insanlar böyle büyük davetlere sıradan ve tesadüfi hareketlerde bulunmazlar. Yaptıkları en ufak bir şeyin, bir bakışın, bir el hareketinin bile bir anlamı vardır. Peki yeni dünya düzeni derken neyi kastetti? Yani artık her şey değişecek. Bir takım elit gruplar yeni bir dünya düzeni kurmak istiyorlar. Elon Musk da onların arasına katıldı. Kime göre, neye göre bu yeni dünya düzeni? Aynı ifade ilginçtir ki $1 Amerika banknotunun da arkasında yer alıyor. Üstelik piramit sembolünün altında. Bu ifade 1782 yılında Amerika'nın büyük mührüne eklenmişti ve birçok komplo teorisi bu mührün küresel bir elitin uzun vadeli planlarını öne sürdüğünü söylüyor. Sizin de fark ettiğiniz gibi yeni bir seriye başladım. Riskli bir seri olacak. Komplo teorilerini anlatacağım. İlk videomuz biraz daha hafif kaçacak ama bütün video boyunca komplo teorisi ve kanıtlanamamış iddialar demek zorundayım. Bu konular çok riskli. Çünkü birilerinin ayağına basan herhangi bir şey veya insanları şöyle bir düşünmeye, sorgulamaya itecek herhangi bir şey bazı kesimler tarafından istenmiyor ve videolar kısıtlamaya düşüyor. Ama yine de böyle bir seri yapmak istedim. O yüzden beğenilerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyorum. Peki 2019'dan bu yana 2025 yılı içerisinde Elon Musk'ın bulunduğu konumda aslında bu sistemin dışına itildiğini mi anlıyoruz? Peki neden böyle düşündüm? Geçtiğimiz aylarda Trump ve Elon Musk'ın arasından su sızmıyordu. Hatta Trump Elon Musk'ı Beyaz Saray'a almak için Doge diye bir departman bile uydurmuştu ve Doge'un başına Elon Musk'ı getirmişti. Ama yakın bir süreden beri ikilinin arası açıldı ve Doge departmanı kapatıldı. Elon Musk da Beyaz Saray'dan ayrılmak zorunda kaldı. Ama ayrılmadan hemen önce ilginç bir an yaşandı. Trump Elon Musk'a bütün yaptıkları adına teşekkür etmek için sembolik bir anahtar verdi. Ve o sırada biz Elon Musk'ın sağ gözünde, ki sağ gözü olması önemli, sağ gözüne bir morluk görüyoruz. Hadi bu söylediğimi bir virgül koyalım ve Black Eye Club'tan bahsedeyim size. Yani siyah göz kulübü. Bu da elbette ki kanıtlanamamış bir teori veya iddia olarak anlatacağım bir kavram olacak. Black Eye Club teorisi bazı ünlülerin, politikacıların ve üst düzey kişilerin göz çevresinde görülen morlukların sembolik bir şey olduğuna dair bir komplo teorisi. Bu morlukların tesadüfi bir şekilde olmadığı, herhangi bir düşme, çarpma, bir kavgadan kaynaklı olmadığı, kişisine göre ve morluğun yerine göre bir ritüel veya bir ceza ile bağlantılı olduğu söylenilen bir teori. Bazılarınız şu noktada şunu sorabilir ki bence çok haklısınız. Madem gizli elitlerin kendi aralarında yaptıkları bir ritüel veya bir ceza tekniği ise neden makyajla kapatılmıyor da bu önemli insanlar televizyonlarda, medyanın önüne, toplulukların önüne bu sembolik ifadeyle çıkıyorlar? Ama belki de bu mesajın ve bu uyarının bilinmesini ve duyulmasını istiyorlar. Az önce söylediğim gibi Elon Musk'ın sağ gözünde morluk vardı. Ve bu teoriye göre sağ göz ve sol göz farklılık gösteriyordu. Önce sol gözden bahsedelim. Sol gözdeki iddiaya göre morluk aydınlanma, bir topluluğa kabul, bir şeyi başarıyla tamamlamak ve kişinin sistem içerisinde bir güç kazandığının sembolü olduğu iddia ediliyor. Elon Musk'taki sağ gözde durum nedir? Sağ göz ise bir kişinin irade göstermesi, itaat etmekte zorlanması, sisteme direnmesi, bazı olayları sızdırdığı ve konuştuğu yönünde cezalandırılması anlamına geliyor. Size birinci teoride de anlattığım gibi Elon Musk bir şeyin parçası idi, bir şeyin parçası yapılmak istendi ama son zamanlarda aralarındaki
bazı durumlardan kaynaklı olarak sistemin dışına mı atılmak istendi? Ve sağ göz detayı bize bunu mu anlatıyor? Bana soracak olursanız ve takip ettiğim yabancı kanallarda da şu an Trump ve Trump ailesinin ve Epstein olayları da çok yoğun bir şekilde konuşuluyor. Trump da mı gözden düşüyor? Trump da mı bu sistemin dışına itilmek veya atılmak istiyor gibi şeyler düşündürdü bana. Ki biliyorsunuz ki Trump zaten çok değişik bir adam. Bir gün Gazze'deki olaylar için üzüldüğünü ve onlara yardım etmek istediğini, ateşkes istediğini söylüyor. Ertesi gün ise bir şeyler olmuş olacak ki, bir şeyler oluyor o bir gün içerisinde veya o bir saat içerisinde. Bir yerlerden bir haber mi geliyor acaba? Hemen malum ülkeyi savunan demeçler vermeye başlıyor. Peki herkesin bilmediği ekstra bir detay vermek istiyorum. Sağ göz fiziksel dünyayı ve güneşi temsil ederken, sol göz ise Horus'un gözünü ve spiritüel dünyayı, aydınlanmayı ifade eder. Yine ekstra bir bilgi vermem gerekirse son videomda da detaylı şekilde anlattığım Horus'un gözü beynimizde bulunan ve önemli bir bölge olan, önemli aydınlanma bölgesi olan epifiz beziyle alakalı. Şimdi 3. teorimize geçelim. Çin'deki mavi çatılı evler, Elon Musk ve Starlink uyduları. Bu kelimeler yan yana geldiği zaman pek bir anlam ifade etmedi. Ama birazdan söyleyeceğim şeylerle aslında anlamlı bir bütün oluşturacak gibi. Kuş bakışı uydulardan Çin'deki rastgele bazı mahallelere bakıldığı zaman bazı evlerin bariz bir şekilde mavi çatılı olduğu görülmüş. Ve bu da komplo teorilerinin sevdiği bir detay. Bazı teorilere göre bu evler aslında gizli karantina bölgeleri ve daha da ileriye gidecek olursak FEMA kamplarının Çin versiyonu. Gelelim bu videomuzun ana konuğu olan, başrolü olan Elon Musk, Starlink uydularının bu çatılı evlerle alakasına. Starlink uyduları aslında gökyüzünün gözleri olarak geçiyor ve her an izlenebilecek konumdayız. Ve bu evlerin teorilere göre mavi çatılı olması Starlink uyduları tarafından tanınmak ve veri toplamak için özellikle yapılmış. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starlink projesini hepimiz bütün dünyaya internet ağı oluşturmak için kurulan bir proje olarak biliyoruz. Ama yine bizler şunu biliyoruz ki hiçbir şey amaçsız değil. Her şey bir şeylere hizmet ediyor. Bazı teorilere göre bu uydular sadece internet taşımıyor, yüksek çözünürlü dünya taraması da yapıyor ve bazı verileri topluyorlar. Elon Musk da Tesla'nın en büyük fabrikalarından birini Şangay'a kurmuştur. Çin hükümeti ile oldukça iyi ilişkiler içerisine girmiştir. Üstelik Çin Tesla'ya yerel teşviklerinden de verdi. Ama biliyorsunuz ki Amerika ve Çin'in arası iyi değil. Çin'de batılı firmalara karşı böyle büyük teşvikler ve hoş karşılanmalar pek olmaz. Ve yine Elon Musk'ın Neuralink yani beyin çipi projesini de bilmeyeniniz yoktur. İşte Çin'deki bu mavi çatılı evlerin bazı deneyler için veya bazı şeyleri gizlemek için pilot bölgeler olduğu da teoriler arasında. Bugünkü videomuz da bu kadar. Size kısa özel bilgiler vermek istedim. Bu seriyi beğendiniz mi? Bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Sizden gelecek yorumlar ve konu önerileri benim için çok önemli. Son zamanlarda YouTube'a biraz daha az video atıyorum. Daha çok Instagram'da paylaşımlar yapıyorum. Çünkü Instagram'da yaptığım kısa Reels'ların beğenileri ve görülmeleri gerçekten de beni motive ederken YouTube'da maalesef ki neredeyse yarım günümü alan araştırmalar, düzenlemeler, editlerin sonucunda emeğimin karşılığını alamıyorum ve çok az kişi tarafından izleniyor ama yine de siz izleyenler için kesinlikle bırakmak istemiyorum, devam etmek istiyorum. Bu yüzden de bana desteğiniz çok önemli. Beğenileriniz, güzel yorumlarınız ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.